Herkese merhaba. Bu videoda sizlere yarı iletken endüstrisinin kalbinde çalışan ama çoğu kişinin adını bile duymadığı dev bir şirketten bahsedeceğim. Applied Materials. Teknoloji dünyasının perde arkasındaki en kritik oyunculardan biri olan bu şirket tam olarak ne iş yapıyor? Neden bu kadar önemli? Videonun ilerleyen bölümlerinde şirketin hem teknolojik hem de finansal gücünü ele alacağız. Ayrıca Nasdaq endeksinde EMAT sembolüyle işlem gören hisse senedinin teknik analizini de yaparak sizlere birkaç bonus bilgi sunacağım. İyi seyirler. Applied Materials, 1967 yılında Michael McNeely ve birkaç mühendisin öncülüğünde Kaliforniya Santa Clara'da kuruldu. Kuruluş amacı yarı iletken üretimi yapan firmalara özel vakum kaplama makineleri üretmek olan bu şirket, piyasadaki ilk büyük çıkışını çip üretiminde kullanılan kimyasal buhar biriktirme sistemlerini tasarlayarak yaptı. Bu sistem, bir yüzey üzerine çok ince bir katman oluşturmak için kullanılan bir kaplama yöntemidir. Bu makine yarı iletken üretiminde atom ölçeğinde hassaslıkla çalışmayı mümkün kılmıştı. 1970'lerin başında yarı iletken sektörüne yönelik ilk endüstriyel CVD ekipmanlarını geliştirip pazarlayan firma, sistemi geliştirip sektöre yayan ilk şirket oldu. Bu işlemi gerçekleştiren yüksek teknolojili makineleri o yıllarda Intel, Motorola gibi firmalara satarak çip üretim süreçlerinin otomasyonunu ve verimliliğini ciddi şekilde artırmıştı. Kuruluşundan itibaren Silikon Vadisi'nin büyümesinde etkin rol oynayan ve altyapı sağlayıcı firmalardan biri olan Applied Materials, ilerleyen yıllarda CEO koltuğuna geçen James Morgan ile 1976 yılından 2003 yılına kadar geçen süreçte sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmişti. Günümüzde şirketin yarı iletken çip sektörü için ürettiği makineler ile mikroçip, işlemci ve bellek üretimi yapılabiliyor. Bu makinelerin ana müşterileri arasında ise TSMC, Intel, Samsung, Micron gibi şirketler bulunuyor. Bu firmaların ürettiği ürünlerle bilgisayar işlemcileri, akıllı telefonlar, yapay zeka çipleri üretiliyor. Eğer bu firmanın yalnızca yarı iletken sektörüne makine ürettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Applied Materials aynı zamanda ekran teknolojileri alanında da önemli bir tedarikçidir. Samsung, LG, Apple gibi dev markalar da müşterileri arasındadır. Ürettiği makineler sayesinde akıllı telefonlar, televizyonlar, tabletler, monitörler ve VR gözlüklerde kullanılan ekranların üretiminde kritik ekipmanlar sağlanmaktadır. Bir şirketin tek sektöre bağımlı olması eğer o sektörde daralma yaşanırsa riskler doğurabilir. Ama Applied Materials'ın akıllı telefonlardan yapay zekaya, elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar birçok sektörün makine tedarikçisi durumunda olması olası sektörel krizlerden daha az etkilenmesini de sağlayabilir. Yapay zeka ve veri merkezi sektöründe AI çipleri ve veri merkezi işlemcileri için gelişmiş üretim altyapılarını sağlayan şirketin başlıca müşterileri arasında Nvidia ve AMD bulunmakta. Otomotiv sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, havacılık ve savunma sektöründe kullanılan mikroçiplerin üretimindeki makinelerin de ana tedarikçisi durumunda olan bu şirket, özellikle radar, uydu, füze ve iletişim sistemleri gibi alanlarda kullanılan özel çipler için de gerekli altyapıyı sağlamakta. Kısacası Applied Materials sadece teknoloji şirketi değil, bugün neredeyse kullandığımız her teknolojinin arkasındaki görünmeyen mimardır. Ekranda Applied Materials'ın 2014 yılından beri istikrarlı bir şekilde artan gelir artışının grafiğini görüyorsunuz. Peki gelir artışı neden önemlidir? Gelirin artması şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösterir. Bu da şirketin pazarda daha güçlü bir konumda olduğunu gösterir. Büyüme sinyalidir. Artan gelir, şirketin işini büyüttüğünü, müşteri tabanını genişlettiğini veya yeni pazarlara açıldığını gösterebilir. Karlılık potansiyelini arttırır. Eğer maliyetler kontrollü bir şekilde sabit kalıyorsa, artan gelir doğrudan net kar artışına yol açar. Yatırımcı güveni artar. Geliri artan bir şirket, yatırımcılar tarafından genellikle daha güvenilir ve umut vadeden bir yatırım olarak görülür. Bu da hisse fiyatına olumlu yansır. Applied Materials döngüsel bir şirkettir. Bu da şu anlama gelir. Şirketin performansı yarı iletken sektöründeki yatırım döngülerine ve genel ekonomik duruma göre değişkenlik gösterir. Ekonomik göstergeler pozitifse şirket büyüme eğilimindedir. Ancak piyasalar yavaşlarsa ya da yatırımlar azalırsa şirketin gelirleri de düşebilir. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını teknik bölümde daha detaylı anlatacağım. Şirketin net karı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu durum iyi yönetilen ve karlı bir şirket olduğunu gösteriyor. Yatırımlardan gelen nakit akışı ise azalıyor. Bu da güzel. Çünkü bu durum şirketin yatırımlara para harcadığını gösteriyor. Şirketin çeyreklik hisse başı kazancı artış gösteriyor. Wall Street'in sevdiği önemli bir metrik. Bu videoyu çektiğim tarihte şirketin fiyat kazanç oranları büyüme şirketlerine ve geçmiş verilere göre makul seviyelerde. Şirketin işçi sayısı istikrarlı bir şekilde artmış. Bu da bize şirketin büyüdüğü sinyalini veriyor.
Ancak burada ciddiye alınması gereken bir risk de bulunmakta. Şirket, ihracatının önemli bir kısmını da Çin'e yapmaktadır. Çin ile yaşanacak olası siyasi ve ekonomik gerilimler şirketi de etkileyebilir. Temel verilere baktık. Şimdi gelelim teknik verilere. EMAT sembolüyle Nasdaq endeksinde işlem gören Applied Materials'ın hisse senedi performansıyla yatırımcıların ilgisini 2013-2015 yılları arasında çekmeye başladı. Bu dönemde hisse senedi yaklaşık 10 dolardan 25 dolara kadar yükselerek %158'lik bir artış gösterdi. Ardından 2015 yılında kısa bir düzeltme yaşayan hisse bu sürecin ardından daha da güçlü bir yükseliş trendine girdi. 2015'ten 2018'e kadar geçen süreçte 14 dolardan 62 dolara yükselerek %337 gibi etkileyici bir kazanç sağladı. Aynı yıl yaşanan düzeltmede 61 dolardan 28 dolara kadar düşen hissenin 2018 yılı sonlarında başladığı rally, 2021 yılı sonlarında tahmin edin yatırımcısına ne kadar kazandırdı? %100, %200, %300, %400. Hayır, bunların hiçbirisi değil. Tam %500. Evet. EMAT bu süre içinde yaptığı kısmi geri çekilmelerle yatırımcısına dolar bazında yaklaşık %500 civarı kazanç sağladı. Peki özellikle bu dönemde neden bu kadar yükselmişti? Covid sonrası artan çip talebiyle şirket satış rekorları kırmıştı. Döngüsel bir şirket olan bu şirket 2022 yılında ABD ekonomisinde yükselen enflasyon ve faiz artışlarının etkisiyle değer kaybetmeye başladı. Yılın sonlarına doğru hisse 72 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki sonra ne oldu? ABD'de enflasyonun düşeceği yönündeki beklentiler ve olası faiz indirimlerinin yarattığı iyimserlik akıllı paranın yeniden devreye girmesine neden oldu. EMAT hissesi yalnızca bir yıl içinde 72 dolardan 250 dolara kadar yükselerek %250'lik etkileyici bir çıkış gerçekleştirdi. 2024 Temmuz ayında rekor seviyelere ulaşan hisse bu kez Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamaları nedeniyle düzeltmeye girdi ve 124 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Döngüsel karakteriyle bilinen Applied Materials'ın hissesi bundan sonra ne yapacak? Yeni rekorlar gelir mi? Bu yükseliş döngüsü devam eder mi? Siz de bu şirketle ilgili bildiklerinizi ve analizlerinizi yorumlara yazarsanız birlikte değerlendirebiliriz. Şimdilik hoşça kalın.